12 Ağustos günü tam güneş tutulması yaşanacak. Aslan Burcu'nun 20 derecesinde yaşanacak. 28 Ağustos'ta 4 derece balıkta önemli bir ay tutulması var. İki tutulma ve ay düğümü geçişiyle birlikte önemli bir astrolojik ay yaşıyoruz. Kararları gözden geçirme zamanı. Aslında bu Ağustos ayı Ekim ayı için de belirleyici diyebilirim. Geçmişin hesabını soracak 28 Ağustos. Evet. Döngü gibidir ay düğümlerinin burç değiştirmesi. 1,5 yıllık bir döngü başlar ve artık o burcun temalarında olayları daha çok senkronize olarak görme ihtimalinde oluruz. Ben kimim sorusu önem kazanıyor. Mesela fenomenler için, ünlüler için çok kritik bir döneme girdik. Ve güney düğüm kayıplar ve karmaşa ve kaos ve maskelerin düşmesiyle de çok yakından ilişkilidir. İfşalar. İfşalar bütün dünyada. Merhabalar, hoş geldiniz. Hepinizin sevdiği astrolog Barış Özkırış bizlerle beraber. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Özlemişim her şeyden önce burada olmayı. Ah biz de. Çünkü bir Başak ve yükselen ikizler olarak o Merkür yönetimindeki burçlar olarak çok güzel akıyor burada iletişim. Hoş bulduk. Değer Arzu. kattınız. İyi ki geldiniz. Tatilde yaramış. Yaradı, sana da yaramış, ikimize de yaramış. İnşallah devamı da yarar. Öyle diyelim yani Allah'ın izniyle. Çünkü biraz astrolojik olarak Ağustos ayı biliyorsun mühim. Biraz da hani göstergelerde sıkışık astrolojik açıdan. İnşallah Ağustos ayı da hepimize yarasın. Bunu dileyerek başlıyorum. Evet. Öyle diyeyim sana. Gökyüzü bize neler söylüyor? Yani önümüzdeki süreçte gökyüzü nasıl bir dizilim? Şöyle söyleyeceğim. Şimdi 12 Ağustos günü çok önemli bir güneş tutulması var. Çünkü bir total yani tam güneş tutulması yaşanacak. Aslan Burcu'nun 20 derecesinde yaşanacak. 28 Ağustos'ta 4 derece balıkta önemli bir ay tutulması var. Bu ikisi tabii Ağustos ayının temel belirleyicileri diyebilirim. Artı Güney ay düğümünün Aslan Burcu'na geçmesi ve 1,5 yıl Güney düğüm Aslan, Kuzey düğüm Kova Burcu'nda olacak olması da çok mühim. Bunlar aslında bu üçü hani temel belirleyicileri ve tabii ki yine diğer gezegen geçişlerimiz de var. Mesela Venüs Terazi Burcu'nda hareket ediyor, Mars Yengeç Burcu'nda hareket ediyor gibi diğer göstergeler de var. Daha yancıl göstergeler diyeyim, daha dolaylı olarak önemli olan göstergeler ama majör göstergelerimiz Güneş tutulması, Ay tutulması ve ay düğümlerinin burç değiştirmesi. Yani bu bir üçü çok önemli. Üçlü bir dizilim göreceğiz. Diyebilir miyiz? Üçlü bir dizilimden ziyade şöyle bir şey diyeyim sana. Aslında iki tutulma ve ay düğümü geçişiyle birlikte önemli bir astrolojik ay yaşıyoruz. Hani hatırlar mısın? Eski videolarımızda seninle konuşuyorduk. Şubat ayı önemli demiştik. Ağustos önemli demiştik. Bir de Ekim ayı önemli demiştik. Aslında bu Ağustos ayı Ekim ayı için de belirleyici diyebilirim. Çünkü bir döngü gibidir ay düğümlerinin burç değiştirmesi. 1,5 yıllık bir döngü başlar ve artık o burcun temalarında olayları daha çok senkronize olarak görme ihtimalinde oluruz. Yani mesela Güney düğüm Aslan için söyleyeceğim. Bireysel açıdan söyleyeceğim ve de bunu. Ben kimim sorusu önem kazanıyor. Yani alkış bağımlılığını bir kenara bıraktığımda, onaylanma arzumu bir kenara bıraktığımda gerçekten kimim? Özüm nasıl? Özüme nasıl ulaşabilirim? Kimliğimle nasıl barışabilirim? Ve bunu yaparken özgüven problemlerimi nasıl tamir edebilirim gibi soruların önem kazanacağını söyleyebilirim bireysel açıdan. Ve Kuzey düğüm Kovada olacağı için toplum için ne yapabilirim? Kolektif için ne yapabilirim? Eşitlik nedir? Eşit haklara sahip olmak nedir? Hümanizm nedir? Bunun üzerine daha fazla kafa yoracağımız bir dönem başlıyor. Hepimiz için, bütün dünya için bu böyle. Bireysel olarak da bu böyle. Yani birlik zamanı diyorsunuz. Birlik zamanı. Ben zaten hep bunu vurgularım. Beni biliyorsun eski videolarımdan beri. Ben zaten Kova burcuyum. Yani şuna çok önem veriyorum bütün dünya için. Bütün sınırları ortadan kaldırdığımızda hepimiz sadece insanız. Bu bilinen bir gerçek. Ve uzaydan baktığımız zaman da dünya zaten küçük bir mavi küre ve hepimiz onun üzerinde yaşıyoruz, bütün canlılar. Bu yüzden ben şuna her zaman inanmışımdır Aysu. Her insan eşittir, eşit haklara sahip olmalıdır ve aslında herkes özünde aynı tohumdan gelmektedir.
Yani hiçbir insan aslında bir diğerinden o kadar da ayrı değil biliyorsun. Hani kedi kedidir, insan da insandır, ağaç da ağaçtır gibi düşünebiliriz. Bu yüzden zaten ben her zaman hümanizmden yanayım. Bütün hayatım boyunca böyle oldu. Evet. Şimdi o zaman biraz daha 12 Ağustos özelinde, sonra da 28 Ağustos'u biraz daha detaylı anlatalım mı? Çünkü biz bir önceki yayınımızda sanırım Nisan ya da Mayıs'ta, Ağustos geldiğinde bunu daha detaylı konuşalım demiştik. Dedik çünkü bu bir fragman. Evet, ve neyle ilgili demiştik, hatırlatalım tekrar bizi izleyenlere. Şimdi Ocak ayında biliyorsun bir güneş tutulması vardı. Kova burcundaydı Şubat'ın 17'sinde ve oradaki yaşanan olayların devamını Ağustos ve sonrasında görebiliriz demiştik. Şimdi orada yaşanan olaylara dönüp baktığımız zaman oradaki 28 derece Kova burcundaki tutulmayı Mars 28 derece Kova'ya gelerek tetikledi 28 Şubat günü ve bir savaş başladı hepimizin hatırladığı gibi. Ve o dönem Donald Trump ileride Grönland'ı alabileceğini söyledi. Evet. Sonrasında İspanya ile Amerika arasındaki ipler gerildi. Hatta NATO ile Amerika arasındaki ipler gerildi biliyorsun. Ve pek çok olay yaşandı o dönem. Ve işte Meksika'da bir karmaşa yaşandı kartelden dolayı. Şimdi baktığımız zaman bu 12 Ağustos'taki güneş tutulması Grönland'dan izleniyor. İzlanda'dan izleniyor, İspanya'dan izleniyor ve Kuzey Rusya'dan izleniyor. Bunlar tam izlendiği yerler. Kısmi olarak da İngiltere, Fransa ve İtalya'dan izleniyor. Şimdi yine baktığımız zaman şu anki gündeme. İspanya'da bir biliyorsun mülteci krizi yaşandı ve bir gerilim oluştu. Artı yangınlar yine kısmi izlendiği ülkelerinde bazılarında maalesef yaşandı ve maalesef bizim ülkemizde de yine yaşandı. Ki en arzu etmediğimiz şey aslında hepimizin. Evet. Çünkü nefes almak demek ormanlar. Nefessiz kalmak korkunç bir şey gerçekten. Ve şimdi bunlar yaşanmaya başladı. Şimdi devamında astrolojik ihtimal olarak düşündüğümüzde yine Grönland'la ilgili bir gündem oluşabilir. Amerika ile NATO arasında belki yine bir gerilim oluşabilir gibi olasılıklar aklımıza geliyor baktığımızda. Yani tetikleyecek aslında Ocak'taki o tutulma Ağustos'u şu anda tetikliyor. Tetikleyecek ve o 20 derece Aslan'ın olduğu dereceye ileride Mars gelerek orayı tetikleyecek. Şimdi Mars önce Yengeç burcuna geçiyor Ağustos'ta, sonrasında Aslan burcuna geçecek takip eden aylarda. 20 derece Aslan'a geldiği zaman aslında bu Ağustos'taki tutulmanın etkisini de bir daha gündeme getirebilir. Eylül-Ekim gibi. Aynen öyle ve ileriki aylarda biliyorsun Venüs retromuz var. Akrep burcunda, Ekim ayında Merkür retro var. Akrep burcunda ve Kasım'ın ortasına kadar devam edecek. Şimdi orada Amerika'daki kongre seçimlerine falan da denk geliyor bu. Ve yine bütün dünya için, sadece Amerika için değil, yine önemli gelişmeler orada da yaşanabilir. Onu bir sonraki videoda konuşuruz seninle. Şimdi Ağustos'a baktığımızda evet mühim astrolojik açıdan. Gerçekten önemli bir aydayız. Ve sonundaki ay tutulması da mühim. 4 derece Balık ve 4 derece Başak ekseninde bir ay tutulması yaşayacağız. Şimdi biz buna astrolojik açıdan alışığız. Neden? Çünkü geçtiğimiz yılda vardı Başak Balık ekseninde. 2025'in Eylül ayı, Mart ayı, 2026'nın yine Mart ayının başı. Bunu deneyimliyoruz bir süredir zaten. Ne deneyimliyoruz? Şimdi Balık maneviyattır, hayallerdir. Başak gerçeklerdir, somut olandır. Şimdi ikisinin ekseninde olmak demek, yani hayalleri hem somutlaştırmak ama maneviyatı bir kenara asla bırakmamak gibi bir tema vardır orada. Aslan Kova eksenindeki tutulmalarda da ego eksenidir orası. Yani egomu ne kadar gözlemleyebiliyorum, ne kadar törpülüyorum gibi sorular vardır orada. İkisi iç içe geçiyor. Mesela fenomenler için, ünlüler için çok kritik bir döneme girdik. İletişimde Çünkü olanlar. Güney Düğüm Aslan ünlüleri anlatır. Ve Güney Düğüm kayıplar ve karmaşa ve kaos ve maskelerin düşmesiyle de çok yakından ilişkilidir. İfşalar. İfşalar bütün dünyada, ülkemizde, diğer ülkelerde. Yani bunlara çok sık şahit olabiliriz, bu bir ihtimal olarak. Bir diğeri pek tabii ki yöneticiler, liderler, mesela Trump'ın da yükseleni Aslan. Onun için de çok kritik bir dönem başlıyor demek bu. Yani İkizler bayağı etkisi böyle, yok muydu Trump'ta? Öyle konuştuk ya. Trump ikizler, doğru hatırlıyorsun, yükselen Aslan, Ha, öyle bir Mars şey Aslan, konuşmuştuk bravo sanki. sana. Hakikaten dedektif gibisin. Yok, çünkü bunu 3 ay önce konuşmuştuk evet, gerçekten. Evet, orada söylemiştiniz. İkizler Burcu, yükseleni Aslan, Mars Aslan ve Ay Burcu Yay. Şimdi yükselenden etki almaya etki başlıyor. alacak.
Peki mesela hep dediler ya, yani 2,5 yıldır Başak'taydı ve Başaklar gerçekten zorlu bir süreç geçirdi. Şimdi bunun Başak ve Balık etkisinde olması 28 Ağustos'taki tutulmanın Başaklara biraz böyle oh dedirtir mi? Öyle tatlı bakıyorsun ki şimdi ben buna Ben nasıl de bir yorum Başak- yapayım? Başak Burcu olarak sen. Der miyiz ya? Ya gözlerime o kadar güzel bakıyorsun ki şimdi insan asla negatif bir şey söyleyemez zaten bunu söyle. Gerçekten. Şimdi sevgili Başaklar diyeyim. Başak. Torpil geçiyorum Bir kendime. torpil geçeyim artık sana. Şimdi bu tutulmaların sonuncusu Başak Burcu'ndaki Şubat 2027'de olacak. Biraz daha sıkın dişinizi. Sıkın dişinizi. Yani, evet. Ama kırmayın dişinizi lütfen. Sonuncusu orada ve yine şunu soruyor. Senin mesela doğum günün ne zaman Aysu? 28 Ağustos. Tam o gün bizim. Tam o gün bir de Hayırlı uğurlu olsun gerçekten. evden dışarı çıkma diyormuşum. Hayır. Ben hiç öyle bir şey Ha, söylemem yok, biliyorsun. biliyorum. Çünkü astroloji biliyorsun Aynen. olumlu ve olumsuz olasılıklardan oluşan bir bilgi sistemi. Evet. Şimdi baktığımız zaman diyor ki sana ve o ilk günlerinde doğanlara yani 23'ünden itibaren doğanlara diyor ki neyi tutup neyi bırakacağına bir karar ver diyor hayatında diyor. Neleri geride bırakmak istiyorsun, neleri geleceğe taşımak istiyorsun diyor aslında. Ve bu soruyu geçen seneden beri soruyor sana. Evet. Aslında biraz daha Bunun yani üzerine bir düşün yani istikrarlı. hani neyi bırakman Evet. gerekiyor, neyle devam edeceksin. Bütün hayatla ilgili bu. İş, güç, her şey. Hepsiyle ilgili. Bazı belki bir toksik arkadaşlığın vardır. Bu da olabilir Niye hala mesela. tutuyorsun diyordur evren Aynen. sana. Tut bırak ekseni gibi düşün orayı. Yani neyi tutuyorum, neyi bırakıyorum, neyi yanıma alıyorum. Ay düğümleri genelde böyle çalışırlar çünkü. Balıklar için de mi bu geçerli? Balıklar için de geçerli. Bu balık başak. Ama bu zorlayıcı bir şey demek değil bu arada. Değil. Onu söyleyebilirim. Evet. Bu aslında düşünmek gerekiyor demek yani. Hani neyi geride bırakıyorum, ne benle geleceğe doğru geliyor. Bu bir soru sadece. Hep şey derler ya mesela hani o iki şey tutulmanın arasında şunlara daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor diyor. Denir ya hani. Mesela Çok o önemlidir bu arada. evet neden böyle denir? Ya hatta çok enteresan bir şey söyleyeceğim sana biliyorsun Kur'an-ı Kerim'de de hani Kıyamet suresinde tutulmalarla ilgili bir şey tarif edilir. Mutlaka dikkatini çekmiştir. Hani güneşle ay birleştiğinde ve daha sonra şöyle olduğunda değil. Aslında o güneşle ayın birleşmesi biliyorsun bir yeni ay ve genelde güneş tutulmaları da zaten hep yeni ayda olur her zaman bakıldığında. İki tutulma arası o yüzden eski zamanlardan bu yana çok önemsenmiş. Neden? Çünkü bir tarafta bir güneş tutulması var, arkasında bir ay tutulması var. İkisinin arasında ikisinin kesişim kümesi gibi bir etki var aslında orada. Yani Ağustos ayında şunları söyleyeceğim. Bir, öfkeyle kalkan zararlı oturur. Keskin sirke küpüne zarar atasözlerinden gidiyorum. Davul dengi dengine çalar. Bak bunların hepsi aslında sembolik olarak Ağustos ayını anlatıyor. Yani diyor ki tarafsız ol. Neyle senkronize olacağını sen seç. Bu ne demek? Çünkü kuantuma göre biliyorsun hani eskiden yanlış anlaşılıyordu. Diyordu ki ben istediğimi elde ederim. Hayır. Layık olduğumuzla senkronize oluruz. Yani davul dengi dengine çalar enerji olarak. Yani ben atıyorum 300'lük bir enerji noktasındaysam 500'lüğü alamam. Onunla senkronize olamam. Benim de 500 olmam gerekir onunla senkronize olmak için. Evet, Bu yüzden o arada. tasavvuftaki niyet kavramı da çok önemlidir. Yani o iki arada aslında niyet etsek niyetlerimiz İyi niyet, kendinin ve insanlığın iyiliği için bir şey isteyebilmek doğru senkronizasyonu yaratır. hangi tarihlerde daha çok mesela desek? Açıkçası biliyorsun duanın tarihi yoktur. Yoktur. Çok dürüstçe söylüyorum. Ben Bol mesela her bol gece dua eden bir evet, insanım bol bol uyumadan niyet önce. edin denir Aynen. ya. Önemli olan benim orada kalbimin temiz olması, iyi niyetli olmam ve sadece kendim için değil, herkes için iyi bir şey dileyebilmem. Ve en iyi seçenekleri dilemeyi tercih ederim ben mesela. Evet. Yani spesifik bir şey dilemeyi tercih etmem. Yani atıyorum işte şu arabayı istiyorum, değil. En iyi seçenek neyse onun gerçek olmasını Karşıma diliyorum çıkar. derim. Ben bunu dilerim her Evet. zaman. Çünkü bilemem ben en iyi seçeneğin hangisi olduğunu. Peki mesela şey diyorlar, bazen böyle bir insan sıkışıklık hisseder ama o geçmez. Böyle mesela o özellikle bu tutulmanın olduğu dönemlerde çok oluyor. Evet. Ya bugün bir şey var ama bilmiyorum, bir şey sanki üzerime çullanıyor gibi. Öyle oluyor ya. Oluyor. Ben diyorum ki arkadaşım sakın kimseyi arama. Sakın kimseyle Bana konuşma. da oluyor. Öyle mi? Mesela dün bak gece içim sıkılıyor ama hiçbir sebebi yok. Gündüzden başladı. Çok samimi bir dostum. O da astrolog.
Dedi ki Barış dedi çok içim sıkılıyor dünden beri ve dedim benim de çok içim sıkılıyor ve sebebi yok. Mesela bazen hakikaten böyle bir artık bu pek çok şeyle de ilgili olabilir. Hava durumuyla da ilgili olabilir biraz. Astrolojik göstergelerle de ilgili olabilir. Sosyolojik bir durumda olabilir falan düşündüğümüzde ama şimdi yaşadığımız dönemde şöyle bir sıkıntı var. Çok fazla zihinsel uyarana maruz kalıyoruz Aysu. Ve hepimiz neredeyse dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yaşamak üzereyiz. Bende zaten çocukluğumdan beri var teşhisli ve arada tedavi görürüm dönem dönem. Ama şimdi bakıyorum herkes benim gibi oldu. Ay estağfurullah. Anlatabiliyor muyum? Var ama hepimizde böyle bir beyin sisi Telefona baka var. baka. Doktorlar öyle beyin aynen sisi öyle diyorlar. beyin sisi de oldu. Evet. Dikkat eksikliği de ortaya çıktı. Çok fazla uyarana maruz kaldığımız için aslında neye ihtiyacımız var biliyor musun? Dua ederken ya da dilek dilerken biraz kafa dinlemeye. Evet. Biraz yalnızlık, biraz telefonu elimizden bırakmak. En azından günde 1 saat. Çok ihtiyacımız var buna. Mesela uzun yıllardır tanıdığım bir arkadaşın ismini bir anda unutmak. Veya okurken böyle çizerek okumaya başlamak. Aynen. Bu beyin sisi. Yaşıyorum bunları. Oluyor. Hepimiz yaşıyoruz Aynen. neredeyse. Veya birini görüyorsun. Ay adı neydi ya diyorsun ya. Beyin sisi Bana hepimizde bu bir doktor telefonda. arkadaşım tarif etmişti bunu, bir psikiyatr arkadaşım. Şimdi 2012'de ben mesela DEP'le birlikte panik atak ve anksiyete yaşamaya başladım. Onun uzantısı gibi çünkü. Dedi ki kortizol yükseliyor kanında dedi. Hatta ölçümler yaptırdık o birkaç kere üst üste. Kortizol stresle yükselen bir hormonmuş. Ve çok yüksek kaldığında hipokampüs zarar görmeye başlıyor. Yani hafızamız, unutkanlık, doğru. dalgınlık, beyin sisi, kilo verememek özellikle bel çevresinde. Ona da sebep oluyor aynı zamanda kortizol ve yaşlandırıyor. Kesinlikle. Dikkat etmemiz lazım. Şimdi stresimiz de çok yüksek. Evet. Biz güne çevirdik. Ne yapacağız bilmiyorum hep beraber. Hani, kim gelecek de yardım edecek onu da bilemiyorum açıkçası. Bizi bıraksanız biz böyle devam ederiz. Biz böyle devam edeceğiz seninle. Tolstoy gibi de. Bir yayından önce onu anlatsam efsaneydi. Biz seninle konuşurken şimdi beyin fırtınası yapıyoruz. Ve bu çok hızlı bir akış içerisindeyiz. Umarım bizi takip edebiliyorlardır o yüzden. Ay dedim ya of hani şu dedim Başakların derdi bir türlü bitmiyor ya dedim. Tolstoy 41'inde mi evlenmiş? Tolstoy gibi dedim herhalde 41, o da Başak Burcu'ymuş. Agatha Christie de Başak'tı. Ay evet bak o yönden. Evet ona mükemmel cinayetin formülünü bulmaya çalışırken kocasından müthiş bir intikam alıyor. Agatha Christie bir Başak kadını ve hava elementi de çok yüksek haritasında. Kocasının ona ihanet ettiğini öğreniyor ve bir rivayete göre bütün ipuçlarını hazırlıyor, kayboluyor. Sanki kocası onu öldürmüş gibi gösteriyor. Evet bilen filmi de var tabii. Ve bunun filmini yaptılar. Kayıp Kız diye bir sonra filmde. Bir otele gidiyor. Orada işte spasını bilmem nesini falan. Evet. İntikamın böylesi. Evet. Yani demek ki Başak kadınını çok kızdırmamak Dikkat gerekiyor. edin. Aysu'yu kızdırmayın arkadaşlar. Aslında bu akrepler için denir. Bir akrep hiçbir zaman kaybetmez diye ama Başaklar da yani kolay Başak kolay da pes çünkü etmez. son derece zekidir, detaylara son derece hakimdir. Zamanını bekler. Ve zamanını bekler. Zamanı gelince de vurar. Yani dikkat etsinler. Kızdırmayın bu kızı Kızdırmayın. bakın. Söylüyorum şimdiden. Aynen, teşekkür ederim. Şimdi o zaman böyle burçlara böyle tavsiyeler verelim mi? Biraz hani Ağustos bizim için çok önemli dedik. Tabii ki. Burçlara ne gibi tavsiyeler verelim, var? küçük küçük böyle kısa kısa ne yapmalıyım? Mesela bu tutulmaya odaklanayım. Özellikle 2 gün sonra biliyorsun 12 Ağustos'ta tutulmamız var. Güneş 8'inde tutulmaması. yayınlanacak videomuz. 4 gün 4 sonra. gün sonra. Siz 8'inde izleyeceksiniz. Siz 8'inde izliyorsunuz. 4 gün sonra güneş tutulmamız oluyor. Koç burcu neyi fark ediyor? Aşk, sevgi, öz sevgi. Bununla ilgili bir farkındalık yaşayacak. Aşk hayatıyla ilgili, öz sevgi konularıyla ilgili, yaratıcılığını ortaya koymakla ilgili bir farkındalık süreci bu onun için. Boğa burcu için, yükselen boğa için, onlar için daha çok geçmişleri, kökleri, ailevi hayatlarıyla ilgili bir farkındalık dönemi bu. Belki bazı problemlerle tekrar yüzleşip aşmaları gerekebilir geçmişe ve aileye ilişkin. İkizler için, yükselen ikizler için, benim gibi olanlar için kararları gözden geçirme zamanı. Hayatlarıyla ilgili. Seyahatlerle ilgili konular gündemlerine gelebilir. Yakın çevre ilişkileriyle ilgili konular ve sözleşme konuları gündemlerinde olabilir. Yükselen yengeç için baktığımızda daha çok para konuları ve öz değerle ilgili konular gündemde olabilir. Yükselen aslan için neredeyse her konu. Yani onlar için bu bir dönüm noktası çünkü hayatlarının bütün alanlarıyla ilgili. Yükselen başak için baktığımızda eliminasyon dönemi. Kim dost, kim düşman,
Kiminle yola devam edeyim? Yine Başaklar için de bu böyle. Ve bağlılıkla bağımlılık arasındaki farkı görmeleri gereken bir dönem olabilir bu. Yükselen Terazi için sosyal çevre, arkadaşlar ve vizyonlarını gözden geçirme zamanı. Ortak vizyona sahip oldukları arkadaşlarla yola devam etme zamanı olabilir. Yükselen Akrep için kariyer ve hedeflerle ilgili bir sürece işaret ediyor bu. Yeniden değerlendirmeleri gerekiyor. Yükselen Yay için varoluşları, niye buradayım, ne yapabilirim, değerlerini gözden geçirdikleri bir dönem. Yükselen Oğlak için kredi, borç, alacak, miras, ortak yatırım konularını gözden geçirdikleri bir dönem olabilir. Yükselen Kova için uzun ilişkiler, evlilik ve ortaklıkları gözden geçirme zamanı ve yükselen Balık için günlük rutin işler, çalışma hayatlarını gözden geçirme zamanı. Çoğu için mesela dikkat ettim. Çoğu burç için hocam şey dediniz, hani daha temkinli yaklaştınız ve dikkat Evet, etsinler evet, dediniz. gözden geçirme, geçirsinler. evet, Aslında bu bir kararlar. revizyon gibi düşün. Revizyon Hani gibi. bazen böyle bir eski ev alırız. Evet. Bir gözden geçiririz ve revize ederiz Peki oradaki bu eşyaları. 28 Ağustos'a kadar mı bu kararları konusunda biraz daha dikkatli Özellikle davransınlar? 12 Ağustos civarındaki günler ve 12 Ağustos'a yaklaşan günler ki şu anda zaten o günlerdeyiz. Bir de 28 Ağustos'a yaklaşan günlerde de duygular ile mantık arasındaki ikilemleri çözmemiz gerekebiliyor. Çünkü o bir ay tutulması. Evet. Bir tarafta ay duruyor, bir tarafta güneş duruyor. Mantık ve duygular arasında bir ikilemi ifade ediyor. Zor bir karar aslında. Zor bir karar. Mantık ve duygu. Aşk mı para mı gibi oldu bu. Aşk bence ikisi de. İkisi de. Ama önce sağlık. Sağlık, bir tabii. numaramız sağlık Tabii. her zaman. O, Sonra 2 ve 3 geliyor arkasından. evet. Bu 28 Ağustos'taki peki ay tutulması da yine Eylül-Ekim'in yani Ekim'in fragmanı gibi mi olacak? Daha çok o 2025'te atılan o tohumları, mesela 2025 Eylül, 2025 Mart, 2026 Mart'ta atılmış olan o ay tutulmalarının olduğu dönemlerdeki tohumların devamı gibi. Yani dejavu aslında yaşayacağız. 1,5 yıllık bir süreci aslında ifade ediyor. O zaman geçmişin hesabını soracak 28 Ağustos. Evet. Gibi. Yani geçmişte ne Ben de yaptın? Niye? Çok güzeldi bu. Bunu da dedektif gibi sordun. O hoşuma Öyle değil gidiyor. mi ama o zaman o çıkıyor. Senden ama. astro dedektif olurmuş. Bak hiç böyle Yo, biri benden yok. iyi öğrenci olur. Evet, olur bu arada. Onda netim yani. Aynen. Netim Kavruyor o mu? konuda. Yani o Kesin. zaman o şey, yani o geçmişi bize Biz senin hesabını yükselen soracak. ikizler mi buluyorduk? Yok değil, ben söyleyeceğim sonra. Söyleyeceğim mi? Tamam. Aynen, bir tarihi öğrendim çünkü. Öyle mi? Canlı Tamam. yayında söylemeyeyim şimdi, düşmanım çok ya benim. Kripal yayınlar yapıyor. Tamam, Aynen. söyle. Yayından sonra söyle Aynen. bana, tamam. Yayınlarda bana çok, canlı yayınlarda çok saldırıyorlar ya. Bu... Ya yapmasınlar Aynen ya. zor. Yani ben hep şunu söylüyorum bütün dünyada. Başarılı kadınları biraz rahat bıraksınlar. Bırakın. Çalışkan, başarılı bir şeyleri gerçekten yapmak isteyen. Ki sen öyle birisin, seni tanıyorum. Bir rahat bıraksınlar yani, değil mi ama? Yok, bizim güçlü kadınlar hepsi izliyor bizi. Değil mi? Hepsi destekliyor. Aynen kadınlar. öyle. Kadının Kadın destekçisi dayanışması. olmalı. Aynen. Kadın kadının kurdu olmamalı. Aynen, hiçbir yok zaman. kadınlar bizi destekliyor sağ olsunlar. Yaşasın canlı yayında. o Birkaç zaman. tane zibidi var, onlar dışında. Aynen. Birkaç tane kendini gazeteci sanan TikTokçu var, onlar dışında sağ olsun. Hepsi vallahi şey gibi, hepsi hemen. Hiçbir Güzel. yerde laf Kadın söyletmiyorlar dayanışmasına vallahi. bayılıyorum. Aynen. Çok seviyorum. Güzel. Biz onlarla bir gün zaten kahvaltı yapacağız. Bir yıldır söz veriyorum, hala yapamadık da. Yap artık yapalım kahvaltıyı. beraber. Yapalım, ben de geleyim, hep Aynen, beraber gelin bir değil mi? kahvaltı yapalım. Tamam, orada seve geniş seve. geniş konuşuruz. Evet, rahat Aynen. konuşuruz orada. Aynen, haritalara bakarız, konuşuruz. Seni görmek Meraklısı çok iyi geldi bana ama onu söyleyeyim sana. Aynen, Ciddi vallahi. söylüyorum, enerjim yükseldi. Ya. Gerçekten. Ben ciddi söylüyorum, çok iyi geldi Ya seni burada ay, iyi görmek. ki değer kattınız valla. Ben de çok İyi ki sevindim. Bu gelmişsin arada buraya. fark ettiniz mi? İmajını değiştirdi Barış Hoca. Değiştirdim. Evet, saçlar. Bir adağım vardı. Şimdi onu açıklamayayım, özel bir şey Evet. kendimle ilgili. Kına yaktım Evet. saçıma. Yeni Evet. aylarda derler genelde Bir ama. adakla ilgili böyle içsel bir şeydi Ha. böyle. Sonra Eylül'de zaten tekrar kendi rengine döneceğim Ama yani. bence Eylül. güzel olmuş. Ben de sevdim. Ben sevdim. Ben de sevdim. Beğendim. Bak, çok güzel duruyor ekranda. Şuradan bakıyorum. parlıyor. Orada da bak karşımızda Parlıyor, tam. evet. Sizin perdelerle de çok uyumlu. Çok bu uyumlu arada. oldu. Kırmızıyla da zaten Ben hep bu böyle perdelerin önünde oturayım Elçin bundan Sango sonra. rengi. Yani çok hoş olmuş. Çok Bir de teşekkür şeydi, ediyorum. Nuray Hoca da diyordu, eline kına yakıyormuş yeni aylarda. Evet. Kulakları çınlasın. Geçen bizim Evet, yayında selamlar söylemişti. olsun buradan, selamlar olsun. Yeni aylarda kına yakıyorum demişti. Ayağını, göbeğini, bir de öyle bir şeydi galiba, varmış Onunkini yani. hatırlamıyorum tam açıkçası. Bana da dedi ama Dedi şu an mi? inan hatırlamıyorum. İyi Konuşmuştuk geliyormuş falan. Nuray'la ama Ya ben de hatırlamıyorum kınanın şu an. kokusunu
sevemiyor. Ama Evet. ne yapacağız bakalım artık kına gecesinde yakarız. Gecende senin hep beraber herkes, bütün takipçilerin Hepiniz hep gelin. beraber Çıkın kına. gelin. Peki Ağustos'un Söyle bir canım. mottosu olsa şöyle toparlayalım. Ne diyelim? 28 Ağustos Ağustos'un için ne derdik? Venüs. Bir kere Sertab Erener'in bir şarkısından gönderme yapacağım. Yapalım. Hiç sakin ol, sinirlerine hakim ol diyebilirim. Fevri olma diyebilirim yani. Sinirli, otokontrolün, öfke yönetimin iyi olsun diyebilirim. Bir de manevi değerlerini yanına al ve hayallerini somutlaştırmaya başla diyebilirim Ağustos'la ilgili. Çok dikkatli olun o zaman. Evet. Sakin ol, sinirlerine. Sakin olmamız gerekiyor biraz. Biz gerçi çok sakin olamayan bir milletiz biliyorsun Maalesef. yani ama Biz çok fevriyiz. bir tık öfke kontrolü gerekiyor. Biz ne yaparsak yapalım yukarıda karar merci belli. Evet. Allah onun istediği oluyor. Kesinlikle. Bırak akışa bırak. Aynen. Sana havale ettim, Biz de bırak. özgür irademizi doğru kullanmalıyız. Evet. Yani böyle kırıp dökerek değil. Daha barışçıl yollarla kullanmamız gerekiyor. Gerekiyor. Çok teşekkür Ben ederim çok katıldığınız teşekkür için. ediyorum Yeni bir Aysu. bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.